Herkese merhaba. Şimdi bu videomda EBOB Eko konusuyla alakalı alıştırmalar çözeceğim. Umarım faydalanacağınız bir video olur. Şimdi problemler de yazdım soruların içerisinde. Öncelikle EBOB Eko konusunu yani EBOB Eko'yu bir hatırlamak amaçlı basit bir soruyla başlıyorum. Şimdi EBOB nasıl buluyorduk? Bir hatırlatma yapalım. Şimdi EBOB dediğimiz şey en büyük ortak bölendi. En büyük ortak bölen. En büyük ortak bölen. Nasıl buluyorduk peki biz bunu? Şöyle 24 ile 36'yı yan yana yazıyorum. 2'ye bölüyorum. Yani ortak bölenlerden başlıyorum. İkisini de bölebileceğim sayılardan başlıyorum. 2'ye böldüm 12'ye 18. 2'ye böldüm 6'ya 9. İkisi beraber 3'e bölünüyor. 2'ye 3. Burada bırakıyorum. Şimdi burada bunları çarptığım zaman 2 kere 2 4, 4 kere 3 12. 12 benim neyim oluyor? EBOB'um. Ekok neydi? Ekok en küçük ortak kat. Yani bu sayıları buluşturduğum en küçük sayı oluyor. Dolayısıyla şu çarpanları da içermesi gerekiyor. Yani benim sayıları tam olarak bölebilmem lazım. Bölme işlemine devam ediyorum. 2'yi 2'ye böldüm 1, 3'ü 3'e böldüm 1. Şimdi şuraya kadar çarpmıştık 12. 12 çarpı 2 24. 24 çarpı 3 yani teker teker çarptığımız zaman cevap ne çıktı? 72 de bu iki sayının ekok oldu. Ekok neydi? Tekrar buraya yazalım. En küçük ortak kat. Buluştukları sayı oluyor yani bu. Devam edelim. M ve N ardışık iki çift tam sayıdır. Ekoklarıyla EBOB'larının toplamı 114 olduğuna göre M artı N nedir? Şimdi şöyle düşünelim burada. Ardışık iki çift sayı. Şimdi ben M'yi 2'nin bir katı olarak düşüneyim. N'yi de 2K artı 2 yani K dediğim burada tam sayı. Yani bunlar ard arda geldikleri için birine 2K dedim, birine de 2K artı 2 dedim. Aradaki fark 2 oluyor. Çift sayılar çünkü. Şimdi önce EBOB'larını hesaplayalım. Yani şöyle yine aynı şekilde az önce yaptığım gibi bunları bölüyorum. Neye böleceğim? İkisinde ortak ne var bölebileceğim sayı 2. Burada ne kaldı? K. Bu ikisini de 2'ye bölersem K artı 1. Burada bırakıyorum. Zaten bunlar ardışık sayılar oluyor. O zaman benim EBOB'um kaç oldu? 2. Buraya 2'yi yazdım. Şimdi ekok'u buluyoruz. Ne yapmıştık? 1'e kadar düşüreceğim. K'yı tekrar K'ya bölüyorum. 1. K artı 1'i K artı 1'e bölüyorum. Yine 1. Bunları çarptığım zaman şuraya yazalım. 2 çarpı K artı 1. Bu da ne oluyor? Ekok oluyor. İkisinin toplamı 114'müş. Şuraya yazıyorum şimdi. 2 çarpı K artı 1 artı 2'yi eşitliğin bu tarafına atalım. Eksi 2 olarak geçsin. Burası 112. Sadeleştirirsem 56 yapıyor. Hangi iki sayının çarpımı 56 ard arda gelen? 7 ile 8. K o zaman 7'ymiş. K'yı 7 buldum. 7 kere 2 M 14 oldu. N de 16. Toplamları da ne yapar? 30 yapar. Evet. Devam edelim. Şimdi şu soru tarzı çok fazla karşılaştığınız bir soru tarzı bu. Kitaplarda, test kitaplarında. Şimdi görsel, yanda görseli verilen kenar uzunlukları 30 ve 125 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe var. Şimdi biz bu bahçenin köşelerine ve çevresine eşit aralıklarla ağaç dikeceğiz. Yani eşit aralıklar derken şu aralığımla bu aralığımın benim eşit olması gerekiyor. Aynı sayıyı göstermesi gerekiyor. Şu ve şu sayının. Yani 30 metrenin içerisindeki sayı ile 125 metrenin gösterdiği sayı aynı sayıyı göstermesi gerekiyor. O zaman ne bulmam gerekiyor benim? EBOB bulmam gerekiyor. OBEB ikisi aynı anlama geliyor. Yani bu soruları çözerken şöyle mantık yürütebilirsiniz. Yani benim bulacağım sayı, bulmam gereken sayı eğer sayılardan küçükse yani ben küçük bir şeye gidiyorsam burada bir bölen bulmam gerekiyor. O zaman ne kullanmam gerekiyor benim? EBOB. Yani sayılardan daha büyük bir şey bulacaksam eğer daha büyük o zaman neyi kullanmam gerekiyor benim? Ekok'u. Yani böyle soruları çözerken bu şekilde mantık yürütebilirsiniz. Şimdi o zaman yapalım. 125 ile 30'un EBOB'unu bulmam gerekiyor. Hemen başlayalım şöyle. İkisi birden 5'e bölünüyor. 6, 25. Başka ikisini bölebileceğim bir sayı var mı? Yok. O zaman benim EBOB'um kaçmış? 5.
Tamam. Yani oluşturacağım aralıklarda beşer beşer olacak anlamına geliyor. O zaman 30'u 5'e bölersem buradan 6 tane, bu uzunluktan da 6 tane, 125'i 5'e böldüm. Buradan 25 tane, buradan da 25 tane. O zaman topluyorum. 25, 25, 50, 56 artı 6 kaç tane gerekiyor o zaman? 62 tane bana ne gerekiyor? Ağaç gerekiyor. Devam edelim. Şimdi A ile B aralarında asal. Şimdi aralarında asal ne demekti? Öncelikle onu tekrar edelim. Aralarında asal ortak bölenleri sadece 1 olması gerekiyor. Ortak böleni 1. Şimdi ortak böleni 1 ise o zaman EBOB'u 1 olur. Peki ekokunu nasıl buluyoruz? Mesela şöyle düşünelim. Yani sorudan bağımsız bir şekilde başka bir örnek vereceğim. Kaç olsun? 12 ile 5 olsun. Şimdi bunlar aralarında asal sayılar. Şimdi biz bunların ekoklarını bulurken ne yapıyoruz? Ortak bölenimiz olmadığı için 5'i 5'e bölüyorum, 12'yi 12'ye bölüyorum. Yani aslında ben bunları çarpıyorum. Demek ki aralarında asal sayıların ekokları bulunurken aslında biz bu sayıları çarpıyoruz. O zaman şöyle düşünüyorum. Yani ekok dediğim şey burada A çarpı B anlamına geliyor. Şöyle. Şimdi bu soruda verilmiş. Şimdi şuradan da devam edelim. Bu da verilmiş. Bana A ile B'nin toplamını soruyor. Şu umarım okunuyordur. 36 ve 18. Şimdi burada bir payda işlemesi olayı yapalım. Şunu A ile genişletelim. 36 artı A çarpı B bölü A eşittir 18. Şimdi A çarpı B'nin 126 olduğunu bulduk. Tekrar edelim. Neden 126? Çünkü bunlar aralarında asal. Aralarında asalsa şurada başka bir örnekle gösterdim. Aralarında asalsa biz bunları çarpıyoruz yani ekoklarını bulurken. Dolayısıyla bu A çarpı B 126'ya eşit. Buradan ne oldu şimdi? 36 artı 126 bölü A 18'e eşit. Kaç yapıyor burası? 12, 3, 2, 5, 6, 162 bölü A. 162 18'e bölünüyor mu? Şöyle, şunların ikisini yer değiştirebilirim. Kaç kere var? Bölelim. 162 bölü 18, 9 kere mi var? 72, 6, evet 72, 9 kere var. Tamam, A'yı bulduk. A neymiş? 9'muş. Şimdi çarpımları 126 ise B'yi de bulabilirim. O zaman şuraya yazıyorum. 9 çarpı B 126 ise B de buradan 126 bölü 9. 126'yı 9'a bölersek kaç yapıyor? Şurada bölelim. 126 bölü 9. 1, 9. 14 mu yapıyor? Evet. B de 14'müş. Tamam bulduk. O zaman 14 ile de 9'u toplarsak 23 yaptı. Umarım bir işlem hatası yapmamışımdır. Bir daha kontrol edelim. Evet doğru. Tamam. Geçiyorum şimdi sıradaki sorum. Sıradaki sorum şu. Yine bir problem. Şimdi soruyu şöyle hazırladım. Yukarıdaki görselde içerisinde kırmızı, mavi ve yeşil bilerin bulunduğu kutular var. Şimdi bu kutular ve buna göre de kırmızı, mavi ve yeşil bilyelerden eşit sayıda alacağım. Bu kutuların içinden bilyelerden eşit sayıda alacağım. Geriye kalan toplam bilye sayım nedir? Yani şöyle hazırlamaya çalıştım soruyu. Yani kırmızı, mavi ve yeşil kutular bunlar. Kutu sayıları da yani 15'er tane kutu kırmızıdan var. 18 tane kutu maviden var. 12 tane kutu da yeşilden var. Her kutunun içerisinde kırmızıdan 5 tane var. Maviden 4 tane, yeşilden de 6 tane bilye var. Şimdi ben eşit sayıda bilye almak istiyorum. Eşit sayıda. Yani kırmızıdan da, maviden de, yeşilden de eşit sayıda. Şimdi benim bulmam gereken şey EBOB mudur, EKOK mudur? Önce buna karar verelim. Şimdi kırmızı bilyelerim 4 adet var. Mavi bilyelerim 5 adet. Yeşil bilyelerim 6 adet. Şimdi benim burada ne bulmam gerekiyor? Eşit sayıda alacağım için EKOK bulmam gerekiyor. Bu sayılardan daha büyük bir sayı bulacağım çünkü. Benim burada EKOK kullanmam gerekiyor. O zaman 4, 5, 6'nın EKOK'unu alalım. 2, 5, 3, 2'ye böldüm 1, 3'ü 3'e böldüm 1, 5'i 5'e böldüm 1, 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 5 60 tane mi? Benim 60 tane bilye almam gerekiyor.
Şimdi o zaman 60 tane bilye alacaksam eğer bir kutunun içinde kırmızıdan başlayalım. Tabii burada en az kelimesini de söylemem gerekiyordu aslında. En az şekilde yapıyoruz soruyu. 60 tane bilye seçmem gerekiyor. Şimdi bir kutunun içinde 5 tane bilye var. O zaman ben 60'ı 5'e bölersem 12 tane kutu nereden kalacak? Kırmızıdan. Kırmızıdan 12 tane kutu kullanmam gerekiyor. Geriye kaç kutum kalıyor o zaman? 3 kutum kalıyor. Peki geriye kalan toplam bilye sayısı. Şimdi 3 kutum kaldı. Her kutunun içinde 5 tane bilye olduğuna göre 3 çarpı 5'ten burada 15 tane bilyem kalmış oldu. Geçelim buna. 60 tane bilye seçmem gerekiyor. Her kutunun içinde 4 bilyem var. O zaman bu sefer de 60'ı 4'e bölersem kaç tane oluyor? 15 tane mi? 15 tane kutu maviden alıyorum. 18 kutum vardı. Geriye kaç kutum kaldı? 3 kutum kaldı. Her kutuda yine 4 bilye var. 3 çarpı 4'ten 12 bilye de burada kalmış oluyor. Buraya geçiyorum şimdi. Yine 60 tane bilye almam gerekiyor. Her kutuda 6 bilye var. 60'ı 6'ya bölüyorum. Yani 10 kutu buradan almam lazım. 12 kutu var. Geriye kaldı 2 kutum. Her kutumda da 6 bilye var. 2 çarpı 6'dan 12 de buradan geldi. Topluyorum bunları. 12, 12, 24, 15 kaç yaptı? 39 tane bilyem kalmış oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Devam ediyorum. Yine uzun bir problem ama basit, zor değil. Şimdi soruyu önce bir anlatayım. Şimdi görselde bir yürüyüş yolu belirledim. İşte yürüyüş yolunun karşılıklı kenarlarına 30 metre ve 40 metre aralıklarla ağaçlandırma yapılmış. İşte buralar. Yani 30 metrede bir, 40 metrede bir ağaçlandırma yapılıyor. Şimdi aynı yolda dakikada 500 metre hızla koşan Ali 12 dakikada yolu tamamlıyor. Sorum şu. Ali koşuya başladıktan sonra karşılıklı aynı hizaya denk gelen kaç tane ağacı geçmiştir koşu esnasında? Yani bu 30, bu 40 metre, tabii şu biraz daha ileride. Şöyle düşünelim. İkisi de tam aynı, şöyle karşılıklı aynı hizada olan kaç ağacı geçmiştir? Sorun bu. Şimdi öncelikle biz yolu hesaplayalım. Yolun kaç metre olduğunu. Şimdi burada yol eşittir hız çarpı zaman. Önce onu bir hesaplayalım. Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi Ali'nin hızı bu arada şeyi de dakika, metre bölü dakika ya da kilometre bölü saati kullanıyorduk. Buna da dikkat edelim. Şimdi kaç metre hızı? 500. Kaç dakika koşuyor? 12. Hesaplayalım o zaman. 12 çarpı 500. Kaç yapıyor? 66.000 metre mi yaptı burada? Evet, yolun uzunluğunu ben hesapladım. 6.000 metre. Hız çarpı zaman, hızı şurası. Yani şunu fark etmez. Hız şurası, zaman burası. Hız çarpı zaman. 6.000 metre yolun tamamı. Şimdi ben hesaplamam, yani bana sorulan soru ağaçların denk gelmesi. Şimdi nasıl denk gelebilir? 30 ve 40'ın burada benim ekok kullanmam gerekiyor. Çünkü ikisini buluşturuyorum, yani aynı sayıda. Yani 30 ve 40'tan daha büyük bir sayı bulmam gerekiyor benim. O zaman şurada 30 ve 40'ın ekokunu alalım. 2'ye böldüm 15, 20. 2'ye böldüm 10, 15. 2'ye böldüm 5, 15. 5'e böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1. Çarpıyorum bunları. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 5 40, 40 çarpı 3'ten kaç etti? 120. Tekrar edelim. Ekok bulurken ikisini de 1'e kadar düşürüyorduk. Yani şu oluyor. Her 120 metrede bunlar karşılıklı aynı ağaçlar denk gelecek. Şimdi benim yolumun uzunluğu tam olarak 6.000 metre. Her 120 metrede aynı ağaca denk geliyorsa o zaman ben 6.000'i 120'ye böleceğim. Kaç kere geliyor? 50 defa karşılıklı ağaçlar koşuya başladıktan sonra diye ben soruyu hazırladım. Yani koşunun başlangıcında da aslında aynı ağaçlar karşılıklı olarak bu soruda yani soruyu kendim hazırladığım için
Bunu öyle tasarlayarak yazdım aslında. Yani bu ağacı geçtikten sonra, koşuya başladıktan sonra demek ki 50 defa ne olacak o zaman? Karşılıklı ağacı ikisini de aynı anda görecek. Burada amaç soru çözümünde EBOB mu EKOK mu kullanacağıma karar vermekti. Devam ediyorum. 5. sorudayım. 5. sayfam. Şimdi burada da sorum şu. Yukarıda kenar uzunlukları 16 ve 12 birim olan dikdörtgen şeklinde kartonlarım var. Şimdi bu kartonları birleştirip ben bir kare elde etmek istiyorum. En az kaç karton gereklidir? Şimdi şunu öncelikle bir kere benim büyük bir şey elde ediyorum bakın. Değil mi? Ben büyük bir şey elde ediyorum. O zaman ben karenin öncelikle bir kenarını hesaplamam gerekiyor. Şimdi 12 ve 16 ikisinde de yani karenin kenarları bu kenarı ve bu kenarı eşit olduğuna göre benim ikisini buluştur ve tam olarak da kutuları yerleştireceğim. İçinde boşluk kalmayacak şekilde. O zaman benim bu sayıları buluşturmam gerekiyor. Yani ortak bir kat almam lazım. Yani ekok kullanacağım. Kullanalım. 2'ye böldüm 6, 8, 2'ye böldüm 3, 4. 4'ü direkt 4'e bölebilirim çünkü ortak başka bölenim yok. 3'ü 3'e böldüm 1. 2 kere 2 4, 4 kere 4 16, 16 çarpı 3 48. Yani ben aslında ne buldum? Aslında ben karenin bir kenarını buldum. Şimdi bana sorulan soru kaç tane karton gerektiği. Öncelikle tüm alanı hesaplayalım. Tüm alan nedir? Karenin alanı 48 çarpı 48. Bunu ben neye böleceğim? Bir tane dikdörtgenin alanına böleceğim ki içinde kaç tane gerekli olduğunu buluyorum. Yani 16 çarpı 12. Sadeleştiriyorum. 3 kere, 4 kere kaç yaptı buradan? 12. Bunun şöyle pratik bir yolu daha var aslında. 12'yi bulma yöntemi. 16 ile 12'yi biz şöyle bölmüştük yani şöyle 8, 6, 2'ye böldük. Başka ortak böleni olmadığı zaman burada bırakıp kalanları çarparak da alan sorularında bulabilirsiniz. Yani bu da doğru bir yöntem oluyor. Sıradaki sorum bu. Şimdi kenar uzunlukları 18, 12 ve 16 birim olan dikdörtgen prizmasının içerisine aslında aynı tarz soru. Hiç boşluk kalmayacak şekilde küpler yerleştireceğim. En az kaç? Yani şimdi bu soru diğerinden farklı. Şöyle farklı. Şimdi bu soruda küpün prizmanın içine küpler yerleştiriyorum. Öteki soruda biz kare oluşturuyorduk. Yani daha büyük bir şey oluşturuyorduk. Şimdi burada benim bu sayılardan içine yerleştireceğim için küpleri daha küçük bir sayı bulmam lazım. Yani küpün bir kenarını hesaplayabilmek için. O zaman 18, 12 ve 16'nın EBOB'unu buluyorum. 2'ye böldüm. 9, 6, 8. Başka bölebileceğim bir sayı var mı? Ortak yok. O zaman burada bıraktım. Yani ben kübün bir kenarını hesaplamış oldum. Kübün bir kenarı 2'ymiş. Şimdi biz burada 3 boyutlu olduğu için hacimden gideceğiz. Öncelikle tüm prizmanın prizmanın hacmini hesaplayalım. Yani ne yapacağım? Bunları çarpacağım. 18 kenar uzunluklarını çarpıyorum. Bu bulduğum şey prizmanın hacmi. Bunu bir tane kübün hacmine böleceğim. Kübün hacmi neydi? A küp. Yani 2, 2, 2'yi yazdım. Çünkü kübün bir kenarı 2 idi. Böldüğüm zaman çıkan sonuç bana kaç tane küp gerektiğini söyleyecek. Sadeleştirdim 9, sadeleştirdim 6. Aslında şununla aynı mantık yine. Sonra bunları çarpıyoruz. 48, 9, 72, 36, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 432 mi yapıyor? Umarım işlem hataları yapmam. Evet, bu şekilde buluyoruz bunu da. Son 2 sorum. Şimdi bu soruda çokça karşınıza çıkacak bence. Bu soruya da dikkat edin. Şimdi bir çiçekçi dükkanlarındaki laleleri üçerli saydığında 2, yani 3'ün katından 2 fazla. Ya hem okuyorum hem de bunu denkleme döküyorum. 4'erli saydığında 3, yani 4A artı 3. 5'erli saydığında da 4 lalesi artıyor. 5B artı 4. Şimdi bunlar benim lale sayım. Şöyle L diyelim. Şimdi lalelerin sayısı 200 ile 250 arasında olduğuna göre dükkandaki lale sayısı kaçtır? Şimdi şunu bir daha tekrar edelim. Üçerli saydığımda 2, dörderli saydığımda
3. Beşerle saydığımda 4 artıyor. Yani bunlar aynı sayıyı gösteriyor. Yani lale sayısını gösteriyor. Şimdi lale sayısını bulmak için ne yapmam lazım? Öncelikle benim şu ifadeleri düzenlemem için, yani şöyle, bunu soru çözerek anlatacağım. 1 ekleyeceğim her birine. Neden 1 eklediğimi şimdi söyleyeceğim. Şimdi bakın 1 ekleyince ne oluyor? L artı 1 bu lale sayısıydı. 3K artı 3, 4A artı 4, 5B artı 5. Yani bu şu anlama geliyor. Ben bu ikisini 3 parantezine alabilirim. Bu ikisini 4 parantezine, bu ikisini de 5 parantezine. Yani buradan şunu çıkartmamız gerekiyor. Şu sayı hem 3'ün hem 4'ün hem 5'in katı. Dolayısıyla 3, 4 ve 5'in ekokunu alabilirim demektir. 3, 4, 5'in ekoku. Bunlar zaten aralarında asal sayılar olduğu için direkt çarpalım. 5 kere 4 20, 20 çarpı 3 60. Ama cevabı 60 demeyeceğiz. Neden? Çünkü soruda özellikle bir şey söylemiş. Lalelerin sayısı 200 ile 250 arasında. O zaman benim bunun katlarını almam gerekiyor. Kaç katını alırsam 200 ile 250 arasına ulaşırım? 4 katını. Ama burada dikkat etmeniz gereken 240'ı bulduk ya. L artı 1 240'a eşit. Yani L de buradan 200, lale sayısı 239 olur. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey özellikle yani öğrencilerin yaptığı hata. L artı 1'i 60'a eşitleyip yani 59'un katlarını alarak da gidenler oluyor. Öncelikle ekokun katını alıp sonra eşitleme yapıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Ve son sorum. Bu da faktöriyel sorusu. Güzel bir soru. Şimdi faktöriyelin ne demek olduğunu önce bir hatırlatayım. Faktöriyel ne demekti? Sayının kendisinden başlayarak 1'e kadar çarpımları demekti. Burada ekok ve evok sorusu sordum. Bunu yapalım şimdi. 7 faktöriyeli, şimdi 7 faktöriyel ne demek? 7'den başlıyor. 7, 6, 5 böyle gidiyor 1'e kadar. Ben şuraya 6 faktöriyel dersem bunu 6 faktöriyel çarpı 7 olarak gösterebilirim. Aynı mantık bu da şöyle gösterilir. Şimdi ekoktan başlayalım. Yani şu iki sayının ekokunu bulalım. Ne yapıyorum? Bunu ikisini de 6 faktöriyele böldüm. Burada 1, burada 7 kaldı. 7'yi de tekrar 7'ye böleceğim. Tabii ki ikisine 1'e düşürmek için. Demek ki bu iki sayının ekoku 6 faktöriyel çarpı 7'ymiş. Şimdi geçelim ikincisine. 5 faktöriyel 6 kere 7 42 çarpı 5 faktöriyel. İkisine birden böldüğüm ortak sayım 5 faktöriyel. O zaman bu ikisinin ebobu da 5 faktöriyelmiş. Şimdi ben 6 faktöriyeli 5 faktöriyel çarpı 6 olarak yazabilirim. Bunlar sadeleşir. Geriye 6 ve 7 kalır. Çarptığım zaman da cevabım 42 çıkar. Umarım güzel bir video oldu. Faydalanacağınız bir video olmuştur. Beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.